Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Efendim bu video ile beni ilk kez tanıyorsanız ben Nihat. Keşfetmeyi, öğrenmeyi, gezmeyi, tozmayı, okumayı, paylaşmayı çok seviyorum. Bu kanalda da gördüklerimi, bütün bu deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Neden bu videoyu şu anda evden çekiyorum? Christmas Market video temasını. Çünkü maalesef şu anda videomu editlerken fark ettim ki ilk baştaki açılış konuşmamı kaydetmemişim. Dolayısıyla böyle bir giriş yapıyorum. Budapeşte aslında Avrupa'da en güzel Christmas Market'e sahip şehirlerden bir tanesi ve aynı zamanda da en uzun süre Christmas havasını, Christmas Market'ları açık tutan şehirlerden de bir tanesi. Normalde Aralık gibi başlar diğer şehirlerde ama burada Kasım ayının başlarında Christmas Market'lar kuruluyor arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 ay boyunca açık kalıyorlar. Bugün de size aslında Budapeşte'de birçok farklı noktada Christmas Market var ama Peş tarafında daha çok hareketli olan tarafta ilk başta Deakter meydanındaki Deakter metro istasyonuna indikten sonrasından itibaren sizlerle yürüyüşe başlayıp birkaç meydanı, birkaç Christmas Market'i göstermeye çalışacağım. İyi seyirler diliyorum. Evet, Deakter metro istasyonu hemen yanında Fashion Street var. Meşhur buranın alışveriş caddelerinden bir tanesi arkadaşlar. Ve aslında uzun zamandır yukarıda görmüş olduğunuz işte alışveriş caddesine de aslında atıfta bulunmak üzere hediye paketleri, çantalar, elbiseler, ayakkabılar, şemsiyeler gibi birçok aslında güzel dekoratifler sizleri karşılıyor. Cadde boyu ışıl ışıl, görmüş olduğunuz gibi birçok ağaç, binalardaki bu şekilde farklı ışıklandırmalarla beraber hoş bir atmosfer içerisinde adımlarınızı atmış oluyorsunuz. Sadece tabii ki hafta sonu cumartesi günü ben gezmiş olduğum için oldukça kalabalıktı. Burada güzel bu şekilde bir arabayı da aynı şekilde ışıklı ledler altında görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten herkesin sağa sola bakarak fotoğraflar çekilerek gezdiği bir cadde olmasından dolayı hoş bir hissiyata gidiyorsunuz. Ve tabii ki bu şekilde sokak sanatçıları her zaman var. Soğuk olduğu için donması çok zor değil diye düşünüyorum deyip çok kötü bir espri yapıyorum burada. Ve burada Fashion Street'i bitiriyoruz aslında. Fashion Street yaklaşık bir 5 dakikalık yürüme mesafesiyle baştan sona kadar yürünebilen bir cadde. Evet, Fashion Street'i bitirdikten sonra böyle devam ettiğinizde bir diğer Christmas Market'a geliyorsunuz aslında arkadaşlar. Burası Budapeşte'nin, Macaristan'ın en eski Christmas Market'larından bir tanesi aslında, alanlarından bir tanesi. Birazcık da bu tarafı gezmeye çalışacağım şimdi. Buradaki atmosferi paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Gerçekten çok kalabalık. Birazcık da tabii ki artık yeni yıla doğru yaklaştıkça hem özellikle turistler hem de burada yaşayan insanlar akşamlarını buraya gelip bu şekilde pazarın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Macarlar için oldukça kıymetli, tabii bütün aslında Hristiyan ülkeler için kıymetli ama Macarlarda gerçekten ofiste bile insanların böyle kılık kıyafetinde küçük detaylar, tokasında Christmas şeyleri, metroda böyle yaşlı amca, genç hiç fark etmeksizin hepsinde böyle Christmas kazakları vesaire görüyorum. Dolayısıyla hani Christmas'ı gerçekten her yerde hissediyorsunuz. Tramvaylar bu şekilde süslendi falan. Hoş tabii ki, çok güzel rengarenk gözüküyor her şey. Dolayısıyla ben de böyle onların görüntü anlamında tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çok güzel buradaki bütün detaylar. Şimdi o detayları size daha yakından, buradaki standlarda neler var, aslında çok farklı başlıklarda şeyler satılıyor, onları göstermeye çalışacağım. O kadar güzel kokuyor ki kurutulmuş meyveler. Ve tabii ki Christmas Market deyince en önemli standlarda, en önemli alanlarda yeme içme alanları oluyor. Sokak lezzetlerini burada tadabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi onlarca farklı lezzet var. Macar yemeklerine bakacak olursak genelde et ağırlıklı oluyorlar. Ve karşınızda en meşhur lezzetlerden langoş. Langoşun çok farklı versiyonu var arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere. Bana çok ağır yağlı geliyor, onun için çok fazla yiyemiyorum açıkçası. Burada bir de şunu söylemek lazım. Evet, yemekler, lezzetler harika ama fiyatları gelecek olursak gerçekten bir iki sokak arkasında aynı lezzeti yarı fiyatına, hatta 1/3 fiyatına bulabilirsiniz. Ha, tabii ki bu yılın her zamanı olmuyor. Sadece Christmas Market özel. Orada gerçekten büyük bir tezgah, büyük bir elektrik aksanı, bir sürü şey de kuruluyor. Tabii ki oradaki verilen emeği de göz ardı etmemek lazım. Soğuk olduğu için bir de bu ekleniyor tabii ki. Açık alanda çalışıyorlar, bir restoranda değil. Ve tabii ki Christmas Market deyince aklımıza gelen en önemli içecekse hot wine, sıcak şarap arkadaşlar. Neredeyse her gezen kişi elinde bir sıcak şarap kadehiyle beraber geziyor. Bu soğuk havada içini bu şekilde ısıtmaya çalışıyor ama elbette tek seçenek sıcak şarap değil. Alkol tüketmeyenler için de her yerde kahve, çay da bulmanız mümkün.
Ve burada da aslında guyaşı görüyorsunuz. Meşhur Macar yemeği. Aslında Türkçe çevirdiğimiz zaman bizim sebzeli et yemeğine benziyor diyebilirim arkadaşlar. Efendim oradan da yaklaşık 2 dakika uzaklıkta buradaki Deakter Parkı'nı görebiliyorsunuz aslında. Şu anda da parka gidiyoruz. Parkın içerisinde aynı şekilde bir Christmas Market var. Orayı da görüp ondan sonrasında da en büyük dediğimiz ve en hareketli, en kalabalık olansa tabii ki Bazilika'nın oradaki Christmas Market olacak arkadaşlar. Orada Bazilika ile beraber de Christmas Market'i böyle hoş bir konsepte bağlamışlar. Dolayısıyla güzel gözüküyor. Buradan da zaten orası 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Dolayısıyla aslında Peşte tarafındaki bütün Christmas Market alanlarını yürüyerek 15 dakikalık süre içerisinde geze geze ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve Bazilika'dayız arkadaşlar. Geri sayım var çünkü her saat başı burada ışık gösterisi yapılıyor arkadaşlar. Buradan da tam Bazilika merdivenlerinden size kalabalığı göstermeye çalıştım. Şimdi birazcık daha çarşıya, karışıklığa karışma vakti. Eğer vejeteryan biriyseniz gerçekten buralarda bir şeyler bulmak çok kolay olmayabiliyor. Özellikle Macaristan'da çünkü çok fazla et tüketiyorlar. Arada bir bakıp saati kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi birçok farklı başlıkta çok çeşit standlar var. Herkes burada bir şey bulabilir. Hediye almak için çok harika bir yer aslında. Burada yine beef yapılmış, beef'ten yapılmış gulaşı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de aynı zamanda size aslında bizdeki normal bir Türk restoranına gittiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi açık büfeyi gösteriyorum. Macarlarda da benzer yemekler var aslında. Dolayısıyla yine de herkes kendine uygun bir şey burada bulabilir diyebilirim arkadaşlar. Evet, buradaki amcamız gerçekten gördükçe gülüyorum. Hoşuma gitmişti. Onun için buraya da koymak istedim arkadaşlar. Ve sosis gerçekten benim için en yiyemeyeceğim şeylerden bir tanesi. Hiç sevmiyorum şu sosisi. Geçiyoruz buraları ve buradaki meydandaki en büyük süsleme ağacını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, süremiz 4 dakikaya düştü. Süremizi kontrol ediyorum zaman zaman. Evet, bu şekilde burada seramikten yapılmış çok güzel çiçekler var arkadaşlar. Bunlar da çok hoşuma gittiler gerçekten. Çok da yaygınlardı. Birçok yerde görebilirsiniz. Ve karşınızda çimli kek. Şık. Çünkü arkadaşlar Macaristan dediğimiz zaman en çok tüketilen tatlardan bir tanesi. Çok meşhurlar. Ben de çok seviyorum. Deneyebilirsiniz. Böyle hamur sıcacık oluyor. Özellikle kışın yolda yürürken böyle kat aça yiyerek hem içinizi ısıtabilir hem de güzel bir tat elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada size nasıl ikram edildiğini göstermeye çalıştım. Evet, pazarı gezmeye devam edelim. Bu şekilde bir sokak gıdasına grafik üzerine yapılmış olan çantalar, kartpostallar, küçük farklı tasarım ürünlerinin satıldığını görmüş oldum. O da oldukça güzeldi. Yani gerçekten her yer, sağ sol birçok yer detaylarla dolu. Hepsini çekemedim elbette. Çok da kalabalık olduğu için çekemedim bir yandan. Süremize bakıyoruz. 50 saniye kalmış. Oldukça yaklaştı. Heyecanla bekliyoruz.
Efendim sizlerle bu şekilde aslında yürümüş oldum. Gezerken de videoyu kaydetmiş oldum. Gördüğüm detayları paylaşmaya çalıştım. Bir Christmas Market in Budapest yapmaya çalıştım. Nasıldı, sizler beğendiniz mi? Gittiğiniz diğer Christmas marketlere kıyasla. Aslında çok fazla çekemedim çünkü çok kalabalık ve insanlar çok fazla kamera gözüne sokmak istemiyorum. Özellikle yemek alanlarına böyle herkes ağzına bir şeyler tıkarken kameraya çıkmak istemeyecektir. Ama gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Bence gayet hoş. Özellikle de hala bu saatte, saat şu anda 9.30'a geliyor ve hala çok canlı. Bu videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. İyi yıllar, iyi seneler.